Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere elektrikli bisiklet kullanıcılarının başına bela olan jel ve kuru akülerin ömürlerini nasıl uzatabiliriz ondan bahsedeceğim. Aslında buna benzer bir videomuz kanalımızda vardı. Akülerimize nasıl bakmamız gerekiyor anlatmıştık. İsterseniz o videoda yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. O videodaki bazı eksikliklerimizi bu videoda anlatmaya çalışacağım. Önümde görüyorsunuz 5 tane jel aküm var ve ön tarafında bazı numaralandırmalar yaptım. Asıl anlatmam gereken şeyler bunlar arkadaşlar. Ama diğer videomuzda anlattıklarımızı biraz toparlayarak bu videoda da anlatmaya çalışacağım. Ben kendim de elektrikli bisiklet kullanıcısı olduğum için bazı yaptığım şeyleri sizlere aktaracağım. Çünkü birçok şeyi yanlış biliyoruz. Ben elektrikli bisikletimin akülerini 7 yıla yakındır kullanabiliyorum arkadaşlar ve kullanmaya devam ediyorum. Performans kayıpları çok az da olsa tabii ki yaşanıyor ama birçok kullanıcıya göre çok az bir şekilde performans kaybı var ve akülerimi halen de kullanabiliyorum. Birçok kimse akülerini 1 yıl veya 1 yıldan daha az bir zamanda değiştirmek zorunda kalıyorlar. En fazla 2 yıl kullanabiliyorlar. Kısa bir sürede akülerini değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bütün bunların sebebi doğru bilinen bazı yanlışlar var. Onlar neler? Hem onlardan bahsedeceğim. Ve bu şekilde eğer siz de akülerinize bakım yaparsanız akülerinizin ömürleri kesinlikle uzayacaktır arkadaşlar. Bir müddet daha veya 2 katı kadar daha akülerinizin ömürlerini uzatabilirsiniz. İlk önce şarj konusundan bahsetmek istiyorum. Şarj konusunda birçok şeyi yanlış biliyoruz zaten. Akülerimizi kullanırken çok fazla derin deşarj etmemiz, elektrikli bisikletimizi kullanırken şarjımız azaldığında daha da fazla aşağıya indirmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Aslında bu yanlış bir şey. Elektrikli bisikletimiz artık performans kaybetmeye başladıysa, şarjı azalmaya başladıysa arkadaşlar çok da fazla zorlamayın. Eğer zorlamaya devam ederseniz aküler derin deşarja maruz kalır ve içerisindeki plakalar zarar görecektir ve bunun telafisini de yapamazsınız. Akü ciddi derecede ölür ve performans kaybı yapmaya başlar. Peki ne yapmamız lazım? Eğer elektrikli bisikletimiz performans olarak düşmeye başladıysa, akünün azaldığını anladıysanız çok da fazla kullanmayın arkadaşlar. Hemen şarja takın ve hemen şarja takın diyorum. Eğer akülerimiz şarjı boşken uzun süre bekletilirse bu sefer de performans kaybı olacaktır. Performans kaybı olmaması için akümüz boşaldıysa en yakın bir zamanda şarja takmamızda fayda var. Tamamen şarj edip de bekletirsek bu şekilde akülerimizin beklemesinde bir sıkıntı yaşamazsınız. Ve akülerinizi eğer uzunca bir süre kullanmayacaksanız boş halde kesinlikle bekletmiyorsunuz. Şarjını dolu bir şekilde bekletirseniz ömürleri daha da uzun olacaktır. Ve biliyorsunuz kış aylarına da girdik zaten. Kış aylarında motorlarımızı kullanamayacağımız için, kullanmadığımız için akülerimizin tamamen dolu olmasına dikkat etmemizde fayda var. Akülerinizi tamamen doldurun ve motorunuzu o şekilde bekletin. Bu şekilde yaparsanız aküleriniz ömürlerinde biraz daha uzama olacaktır. Şarj konusunda yine devam edecek olursak eğer elektrik bisikletinizin orijinal şarj aleti bozulduysa arkadaşlar gene orijinalini almaya çalışın. Çünkü yan sanayi olan ürünlerde eğer bir voltaj hatası veya amper hatası varsa aküye ciddi derecede zarar verir ve bunun da geri dönüşü yoktur. Bir de bakımından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burası biraz zordur ama şurada görüyorsunuz bir sıralama numarası yaptım ben. Videonun başında da söylemiştim bunu anlatacağım diye. Sıralama numarası var. Ben belli bir zamanlarda akülerimin sıralamalarını değiştiriyorum. Buradaki numaralar bakın biraz karışık gibi. Aslında buradaki akülerimiz bu taraftaydı. Ben 2 ayda bir 3 ayda bir akülerin yerlerini değiştirerek kullanmaya devam ediyorum. Çünkü aküler eksi kutbundan boşaltma yaptığı için akülerin üzerinde kutuplar var. Eksi kutbundan boşaltma yaptığı için biz sürekli aynı şekilde bu aküleri kullandığımız zaman eksi kutbunda hangisi var? Diyelim ki bu aküyü kullanıyorum. Bu akü sürekli boşaltma işlemi yaptığı için bu akünün performansı daha çabuk bitecek. Bu akü daha hızlı ölecek. Akülerin dengeli bir şekilde ömürlerinin kısalmasını veya dengeli bir şekilde bir performans almalarını sağlamak istiyorsanız akülerinizi belli zamanlarda sıralamalarını, yerlerini değiştirmenizde fayda var. Bu işlemi kendiniz yapamıyor olabilirsiniz. Bir elektrikli bisiklet tamircisine veya bu işleri anlayan birisine yaptırırsanız gerçekten çok ciddi faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi burada numaralandırmalar var. Sürekli bu akülerimi 2 ayda bir veya 3 ayda bir akülerimin yerlerini değiştiriyorum. En başta eksik kutbunda olan akümü alıp son tarafa bırakıyorum. Daha sonra buradaki akümü alıp buraya bırakacağım. Bu şekilde devam edecek. Böyle olduğu zaman her birinin kapasite kaybı aynı şekilde olacak ve akülerimi değiştirmek gereğinde olduğum zaman ilerleyen zamanlarda aküleri değiştirmem gerektiğinde bir tanesinde bozulma veya iki tanesinde bozulma değil seri halinde değiştirmem daha uygun olacak. Çünkü hepsi de aynı şekilde kapasite kaybetmiş olacak. Bu işlemi dediğim gibi eğer sizler yapamıyorsanız, anlayamıyorsanız bir elektrikçiye yaptırırsanız gerçekten çok faydasını görürsünüz arkadaşlar. Bir de kış aylarında yaptığımız bir hata var arkadaşlar. Akülerimizi motorun üzerinde bekletmemiz. Yani şu şekilde elektrik bisikletimizi kış geldiği için kullanamadığımız için
garaja veya herhangi bir yere bırakıyoruz. Artık yaz gelene kadar akülerimiz orada o şekilde bıraktığımız şekilde kalıyor. Bu şekilde yaptığımız zaman da ne oluyor? Akülerimiz kendi kendine boşalmaya başlıyor ve soğukta durdukları için aküler soğukta durduğunda çok ciddi derecede kapasite kaybına uğrar. Akülerimiz derin deşarja gene gitmeye başlıyor. Peki bunun olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Akülerimizi eğer sökebiliyorsanız veya söktürebiliyorsanız üzerinden almanız en mantıklısı. Evinizin bir köşesinde bekletebilirsiniz ve akülerinizi tam dolu bir şekilde bekletmeniz gerekiyor. Ben ne yaptığımı onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Benim burada bir akıllı şarj aletim var. Belki her birinizin imkanı olmayabilir, alamayabilirsiniz. Kendi şarj aletinde kullanabilirsiniz. Tabi elektrikten anlıyorsanız akülerinizi güzel bir şekilde motorun üzerindeki gibi burada seri bir şekilde bağlantı kurarak ve bir düzenekle kendi şarj aletiyle kullanabilirsiniz. Veya bu şekilde akıllı şarj aleti alarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Ben bu tür şarj aletlerini sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben Noco Genius'un 3500 model şarj aletini kullanıyorum. Hem sülfatlaşmayı çözüyor. Yani içerisinde oluşabilecek tabakalaşma, kireçlenmeyi çözebiliyor. Aküme bakım yapıyor. Hiç üzerinden sökmeden bu şarj aleti sürekli olarak takılı kalıyor. Tam performans, tam dolu bir şekilde akülerim şarjda kalıyor. Kapasite kaybı da olmuyor. Ömürlerini uzatıyor. Aslında en çok ömrüne etki eden şeylerden biri de bu tür şarj aletleridir. Eğer alabilme imkanınız varsa alın arkadaşlar. Bunların fiyatları da bir akü fiyatına denk geliyor aslında. Ama kışlık bakımı bu yaptığı için yaz geldiğinde akülerinizi taktığınızda siz artık yazın sonunda nasıl bıraktıysanız akülerinizi o şekilde tekrar akülerinizi motorunuza takmış oluyorsunuz. Aynı performansta kullanmış oluyorsunuz. Ve hatta içerisinde dediğim gibi eğer bir tabakalaşma varsa, sülfatlaşma varsa bu tür şarj aletleri bunların bakımlarını yaptığı için akünüz daha da performanslı çalışabiliyor. Evet arkadaşlar, ben akülerin bakımları ile ilgili size bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. Ben bu şekilde akülerime bakıyorum. Bu şekilde akülerimi kullanıyorum. Ve dediğim gibi 7 yıla yakın bir süredir akülerimi kullanabiliyorum. Bu bahsettiğim aküler 7 yıllık aküler değil. Bunlar da artık 3. yılını doldurmak üzere. Benim elektrik bisikletimden kalma, önceki elektrik bisikletimden kalma akülerim var. Onlar artık 7. yılında ve ben bunu farklı şekilde farklı yerlerde kullanıyorum o kalan aküleri. 7 yıldır da bakımlarını düzgün yaptığım için o aküleri kullanıyorum. Ve bunların da bakımlarını düzgün yaptığım için artık 3. yılı bunlar da doldurmak üzere. Ve kapasite kaybı yaşamadan elektrik bisikletimi ilk aldığım zaman nasıl kullanıyorduysam aynı şekilde kullanmaya devam ediyorum. Tabi ufak da olsa bazı kilometre düşüşleri var. Performans kaybı ufak da olsa tabi bunlar var. Her akü zaten siz ne kadar düzgün bakarsanız bakın 5-6 şarj işleminden sonra kapasite kayıpları illaki oluyor. Tabi bunun ciddi derecede azalmamasını önlemek sizin elinizde. Anlattıklarımı uygularsanız ciddi derecede akü ömürlerinin uzadığını göreceksiniz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın. Eğer aklınıza takılan soru varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.